Motomüzika kanalından merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda size Ducati'nin viraj performansı nasıl test ettim, sürdüm. Yaklaşık 3-4 aydır da sürüyorum. Gördüğüm eksileri ve artıları sizlere anlatacağım. Maddeler halinde sıraladım. Haydi başlayalım. Öncelikle 1.82 boyundayım, 95 kilogramım. Motosikletin sag ve ön yükleme ayarlarını buna göre yaptım. Ve motosikleti ise sport modunda ve maksimum güç üretecek şekilde kullanıyorum. Birinci maddeye geçelim. Kontralara tepkisi. Şimdi bu motosikletin gidonu bayağı geniş arkadaşlar. Bunun sayesinde kontrolara net cevap verebiliyor. Çok rahat itebiliyorsunuz, çekebiliyorsunuz. Çok rahat yatırabiliyorsunuz. Apex oluşturduktan sonra viraj üzerindeki çizgisinde çok kararlı gidiyor. 19 inçlik bir lastiğe göre bu gerçekten çok şaşırtıcı. Benim en sevdiğim özelliklerinden bir tanesi. Tutuş hissiyatı kaybolmuyor yerden yüksek olmasına rağmen ve çok stabil, çok güzel gidebiliyor. Viraj çizgisini şuradan geçeceğim dediğiniz zaman oradan geçiyorsun. Kesin ve keskin dönüşlerde bir racing gibi davranmıyor ama net tepki vermesi ve güvenli hissettirmesi çok güzel bir şey bu motosikletin. Mesela amortisörlerinin geniş çalışma aralıkları viraj içerisinde bir engebeyle bir bozuk yolla denk geldiğin zaman sanki hiç bozuk yolda değilmiş gibi o kadar güzel çalışıyor ki. Bu mesela Super Sport ve Sport Touring daha sert süspansiyonlu motosikletlerde dengeyi bozabiliyor. Bunda öyle bir durum yok. Bu çok güzel bir avantaj. İkinci maddeye geçelim arkadaşlar. Selenin yapısı ve ayak peklerinin konumu gerçekten çok güzel. Ben çok beğeniyorum. Doğal bir oturuş pozisyonu veriyor size. Aynı zamanda da motosiklet deposunu çok güzel sarabiliyorsunuz Selenin bu aerodinamik yapısından dolayı ve bütünleşebiliyorsunuz motosikletle. Yatık vaziyette dahi böyle viraj içerisinde motosikletin üstünde duracağım diye çabalamanıza gerek kalmıyor. O kadar güzel sarıyor motosiklet sizi. Bunun bir dezavantajı oluyor Selenin oyuk olmasının. Bacak açmak istediğiniz zaman motosikletin içine çok girdiğiniz için zor oluyor. Ve oyuk yapısı sayesinde ileri geri oynayabilme olasılığınız çok düşük. Oraya oturuyorsunuz, kalıyorsunuz orada. Bir üst kasalarda o oyukluğu giderdiler ileri geri daha rahat oynayabilsin diye sürücüler. Bu modelde böyle. Bunun dezavantajını yaşıyor musunuz? Yani motosiklet çok güzel viraj aldığı için ve bacak açma ihtiyacı duymadığın için aslında çok dezavantajını yaşamadım ben. Üçüncü madde viraj girişlerinden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Muazzam bir motor freni var. Hızlanma oranında çok güzel, gazı bıraktığınız zaman motosikleti öne yığan, çok güzel duran, fren etkisi yapan çok güzel motor frenleri var. Eğer çok hızlı girmişseniz ki Ducati ile genelde hızlı giriyorsunuz virajlara. Brembo denen bir zıkkım var bunda. Müthiş fren sistemi. Motor freni ile birlikte birleştikten sonra çok güzel yavaşlıyor. Ayrıca viraj ABS'si sayesinde fren sıkılıyken kontrollara çok güzel cevap veriyor. Mesela önerilmez. Viraj içerisinde fren yapmak önerilmez ama fren yapmak zorunda kaldığınızda klasik motosikletlerde viraj ABS'si olmayan motosikletlerde motosiklet dikleşme eğilimi gösterir ve virajın dışına doğru atar sizi. Ancak bu Ducati'de en sevdiğim özelliklerden biri viraj içerisinde fren yapmak zorunda kaldığınızda stabilitesini hiç bozmuyor, yatıklığını hiç bozmuyor. Arka fren çok güzel çalışıyor ve motosikleti çok güzel pıstırıyor. Daha sonrasında ön frenle destek yaptığınızda tamamen durma noktasına gelebiliyorsunuz. Bu çok güzel bir özellik. Buna çok bayıldım. Dördüncü madde, virajdan çıkarken gaz açtığınızda çok güzel ivmeleniyor. Yani daha önce kullandığım motosikletler, daha güçlü motosikletler de vardı ama bunun ivmelenme hissi, asfalt tutuş hissi muazzam arkadaşlar. Tabii bir racing makine gibi yine onu söyleyeceğim. Çok ani, tepkisel bir hızlanması yok ama çok güçlü hızlanıyor. Yani bu size güven de veriyor. Aman ben nereye gidiyorum falan demiyorsunuz. Zaten frenlerin de güzel olması, o ivmelenmenin sonucunda bir aksilik yaşadığınızda hemen durabileceğinizi bilmek çok güzel bir şey. Beşinci madde viraj içerisinde ne yapıyor? Genelde viraj içerisinde girdiğin vitesle çık denir.
Ama zorunlu durumlarda vites düşürmen gerekebiliyor. Önüne bir kamyon geliyor, başka bir araba başka bir arabayı sollamak durumunda kalıyor. Değişik kombinasyonlar oluyor. Bunda eğer vites düşürmek zorunda kalırsanız kaydırmalı debriyaj arka tekerdeki güç kesintisinin oluşmasını engelliyor ve muazzam rahat ediyorsunuz. Vites düşürdüğünüz zaman arka tekerin kitleyeceği, saracağı veyahut da yükselttiğiniz zaman böyle sıkıntılar yaşamıyorsunuz. Ama viteste şöyle bir eksi var. Çok kemikli, çok çatır çutur. Yani çok sert olabiliyor bazı durumlarda. Özellikle alt devirlerde daha böyle kararsız ama üst devirlerde çok güzel geçen vitesleri var. Bazen lan acaba vitesi geçirdim mi, tam oturdum mu hissiyatı veriyor. O alışana kadar biraz tedirgin ediyor, onu da söyleyeyim. Viraj içerisinde şundan da bahsetmek istiyorum. Bu motosiklet L2 V formatlı bir motosiklet ve ağırlık merkezinin ortada olması, arka teker ve ön tekere ağırlığın güzel dağılması önden ya da arkadan motosikletin ön tekerden ya da arka tekerden kayacak hissiyatı vermiyor. 4-5 aydır kullanıyorum. Burada da görüyorsunuz. Önden kaçırır mı, arkadan kaçırır mı hissiyatını hiçbir zaman yaşamadım arkadaşlar. 6. madde hızlanma. Bu motosiklet çok enteresan bir motosiklet. Herkese göre olan bir motosiklet değil. Sakin, sadece düşük devirlerde işte 6. viteste 2000 devirde fır 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 giderim. Yani benim daha önce sattığım Suzuki V-Strom gibi makine değil. Alt devirlerde gitmesi gerçekten zor. Motosiklet sürekli üst devre çıkmayı, vites düşmeyi, devir çevirmeyi sürücüsüne zorluyor. Oralarda çok iyi. Yani bir motosiklet düşünün, yavaş gitmesi çok zor, hızlı gitmesi çok kolay. Burada tırnak içerisinde hızlı gitmesi kolaydan kastım, tecrübeli bir sürücü olmadan bu motosikletle hızlı gitmek de çok zor bir durum. Üst hızlar da çok stabil. Yani 120 ile gidiyorsun, kadrana bakmazsan böyle akışa kendini kaptırıyorsun. Lan bir bakmışsın 180-190'lara gelmişsin. Bunu hissettirmiyor. Kesinlikle hissettirmiyor motosiklet. Alışana kadar nasıl hızlandığını anlayamıyorsun. Gerçekten bu konuda çok çok iyi bir motosiklet. Zaten Ducati'nin övündüğü, insanların sevdiği konuda bu. Yüksek hızlarda sanki 80-90'la 100'le gidiyormuş hissiyatı veriyor. Efor sarf ettirmiyor. 7. maddede de, son maddede de aerodinamiden bahsedelim. Arkadaşlar aerodinamik yapısı rüzgar mukavemeti açısından çok güzel. Ön cam, grenajlar sizi rüzgardan çok güzel koruyor. Zaten hızlanmayı, aşırı hızlanmayı hissetmemenizin sebebi de bu aerodinamik yapısı. Ama aerodinamik yapısı iyi olan motorlarda bazen viraj içerisinde yattığınızda yanal rüzgarlara da maruz kalabilirsiniz. Yandan rüzgar çarpar, sağa yatırdığın zaman soldan rüzgar çarpar falan. O öndeki cam korumanın sağından solundan rüzgarlar gelir. Bunda enteresan bir şey var. Motosikleti yatırdığınızda da sanki düz gidiyormuş gibi rüzgardan korunmayı başarıyorsunuz bir şekilde arkadaşlar. Ve şase ile amortisörler o kadar güzel çalışıyor ki viraj içerisinde bir burkulmadan ötürü kontrol kaybı falan yaşama hissiyatını kesinlikle almıyorsunuz. Sadece lastik, asfalt ve o hazzı hissediyorsunuz. Bu konuda Ducati diğer kullandığım motosikletler arasında bence çok çok önde. Bu işi iyi yapıyorlar. Son tahlilde bir süper sport ya da sport touring gibi hafif olmadığı için ve yüksek bir motosiklet olduğu için klasmanına göre önde, ancak uzun amortisörlerinde etkisiyle biraz giriş ve çıkışlarında ani tepkileri yok mu motosiklet? Ancak çok güvenilir tepkileri var. Bakın bu kıyaslamayı racing makinelerle ilgili yapıyor. Kendi klasmanında ise çok çok ileride. Şunu da belirtmek istiyorum. Bu motosikletlerde amortisör ayarı çok önemli. Bütün motosikletlerde önemli. Eğer amortisör ayarını kilonuza, sürüş stilinize, artçı ve yüke göre ayarlamazsanız ön tarafın gaz açınca kalkıyor gibi, rüzgarda hareket eder gibi hissettirdiğini göreceksiniz. Ön teker sanki tam basmıyormuş hissi verecektir size. Şimdi daha önce BMW F650 GS tek silindir, BMW F650 GS çift silindir, R1200 GS, CBF 1000, Phaser 6, Phaser 8, Transalp 700 ve bu kanalı açarken ki ilk videom
VFR 800X Crossrunner. Onun da etiketini bırakıyorum. İzlerseniz çok faydalı olacaktır. Ve bundan önceki motosikletim tabii birden fazla kanalda videosu olan Suzuki V-Strom DL 650. Bu motosikletleri uzun süre kullandım arkadaşlar. Eğer bu motosikletleri kullanıp Ducati'ye geçmek isteyenler varsa, bir kıyaslama beklerse, yorumlarda yazarsa yardımcı olurum. Şimdi bunlarla Ducati'nin arasındaki farkları teker teker anlatmak çok uzun sürecektir. Onun için yorumlarda belirtirseniz size yardımcı olmaya çalışırım bu konuda. Kanalı daha önceden takip edenler bilecektir. Genelde kaskın içinden konuşuyorum arkadaşlar ama bu videoyu çekerken aşırı konsantre olmam ve başka şeylerle ilgilenmemem gerektiği için dış seslendirme yapmayı uygun gördüm. Umarım bu da faydalı olmuştur. İlerleyen zamanlarda yine bu tarz videolarla karşınızda olacağım. Başka motosiklet değerlendirmeleri de planlıyorum. Onları da kıyaslayacağız. Dediğim gibi artısıyla eksisiyle ben Ducati'nin virajını size anlatmaya çalıştım. Dediğim gibi buradaki amacım tamamen kullanıcı deneyimini aktarmak. Ve kötüyse kötü, iyi ise iyi demek. Buraya kadar beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi, çanları açmayı unutmayın. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Motosikletle kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.